aslında hayatımızda neden hep borçluyuz? Neden hep sıkıntıdayız? Neden hep belli şeyleri yaşıyoruz? Onların hepsini dışarıdan görebiliyorsunuz, anlayabiliyorsunuz ve bunlarla ilgili bazen çözümler hemen, bazen zaman içinde gelmeye başlıyor. Deneyimlenmesi gereken, son derece ilginç ve o kadar da gerçek, aslında bilimsel ve güçlü bir yöntem. Aile dizimi aslında Bert Hellinger adlı bir kişinin Afrika'daki bir kabileyi inceleyerek, onların ateş başında toplanarak kendi ruhsal ve psikolojik bazı sorunlarını çözme yöntemlerini inceledikten sonra Almanya'ya dönerek, onun üzerine psikoterapi üzerine eğitim almasından sonra psikoloji ve ruhsal konuları birleştirerek bir araya getirdiği bir metot, bir yöntem diyebiliriz. Ve bütün dünyaya hızlı bir şekilde yayılmakta. Bizde de Zeytin Ağacı adı verilen bir diziden sonra oldukça ilgi görmeye başladı. Aslında aile dizimi bana göre kişilerin kendilerini, bilinçaltlarındaki enerjilerini dışarıdan kuş bakışı görmelerini sağlayan bir yöntem. Sanki böyle bir drone'la hani bir haritaya bakarsınız ya, tepeden görürsünüz. Normalde baktığınızda göremediğiniz bir şeyi tepeden baktığınızda görebilirsiniz. İşte bilinçaltı denen bilinmeyen bir bölümümüz var. Aslında bilinen bölümümüz bence ortalama %5 kadar. Bilinmeyen bölüm ise %95 kadar. Yani bilinçli zihnimiz saniyede 4 ile 7 bitlik bir işlem yapabilecek kapasiteye sahip. Yani işte görme, işitme, o anda düşünme gibi 4 ile 7 tane işlem yaparken bilinçaltı denen kısım yaklaşık 6-7 milyon saniyede 6-7 milyon bitlik işlem yapabiliyor. Yani karşılaştırmaya baktığımızda bilinçaltı veya psikolojide bilinç dışı dediğimiz bölüm aslında bilinmeyen bir bölüm. Peki hayatımızı sizce o 4 ile 7 bitlik kısım mı yönlendirir? Yoksa saniyede 6-7 milyon bitlik işlem yapan bir kısım mı yönlendirir? Doğru tahmin ettiniz. Kesinlikle bilinç dışı yönlendiriyor. O yüzden çoğu insan yaşadıklarının farkında değil. Kendisinin nerede olduğunu, düşüncelerinin ne aşamada olduğunu ve ne yaptığının farkında değil. Hani bazen derler ya, dışarıdan bir bakalım, olaya bir tepeden bir bakalım. Savaşlarda da böyle olur ya, Mustafa Kemal Atatürk dağın tepesine çıkmış ve bütün orduları tepeden görmüş ya. Bizim de aslında kendi zaferimizi kazanmak için bazen tepeden bakmamız lazım. İşte aile dizimi bunu yapar. Bilinçaltının içinde ne varsa fark etmediğiniz, farkında olmadığınız yönlerini görmenizi sağlar. O yüzden çok değerlidir. Bunu birkaç farklı yöntemle yapabiliyoruz. Ben özellikle birebir yüz yüze ofiste yapılan yöntemi çok seviyorum. Çünkü orada temsilciler geliyor. Gerçek insanlar bir arada oluyor. Onların enerjileri devreye giriyor. Ve birebir konusunu çözmek isteyen kişi geliyor. Benim yanıma oturuyor. Ve sanki bir salonu düşünün. Salonun arka tarafına da o temsilci denen kişiler yavaş yavaş devreye sokularak oyunun içine alınıyor. Ve orası tamamıyla birebir hangi konu varsa, sizin konunuz açıldıysa o konunun açılımını dışarıdan görüyorsunuz. Ve çoğu zaman ilk defa gelenlerin tabiri ise ağzı açık kalıyor. Çünkü diyor ki benim burada annemi, babamı veya benim tanıdığım bir kişiyi o anda hiç tanımadığım bir kişi nasıl oluyor da aynı olduğu gibi yansıtabiliyor? Nasıl onun gibi konuşabiliyor? Nasıl onun gibi hissedebiliyor? Nasıl onun gibi duyguları yansıtıyor diye şaşkına dönüyor. Çünkü o anda bilinçaltı o 6-7 milyon bitlik işlemi yaparken siz o seyirciler arasından temsilcileri seçerken anında saniyelik eşleştirmeler yapıyorsunuz ve o anda size en uygun olan kişiyi alana çekiyorsunuz. Alan dediğimiz şey de bilinçaltının yansıdığı yer. Ve oraya çektiğiniz anda o seçilen kişi de kendi konusuyla ilgili veya çözüm aranan konuyla ilgili mutlaka bir bağlantısı olduğu için seçiliyor. Örneğin Alzheimer'la ilgili bir konu vardı. Şöyle ilginçti.
seçtiğimiz senaryoda baba kızını bırakmış, ayrılmış, yani eşini bırakmış ve başka bir kadınla evlenerek hayatına devam ediyordu. Ve belli bir süre geçtikten sonra bu baba bu yaptığı şeyin yanlış olduğunu hissedip suçluluk duygusu hissediyordu. Ve bu daha sonra evlendiği kadın da onu kullanıyordu. Maddi olarak, manevi olarak sürekli sömürüyordu. Parasını, bütün kaynaklarını ve arkasından işler çeviriyordu. Ve alanda bütün bunlar aslında sergilendi. Ama ilginç olan şeylerden bir tanesi de alandaki bir kişi dedi ki baba yaptığından çok pişman, unutmaya çalışıyor. O yüzden bu kişi de Alzheimer başlamış olabilir. Onu temsil eden kişi, yanında oturan kişi dedi ki evet, babamda Alzheimer var. Neden Alzheimer başladı? Çünkü yaptığından o kadar pişman, o kadar suçlu hissediyor ki geçmişini unutmaya çalışıyor. Unutmaya çalıştığı için bilinç altında da onu unutturacak bir program, rahatsızlık dediğimiz, Alzheimer dediğimiz bir program devreye giriyor. Ve bunu görünce kızı şok oldu. Neden böyle bir rahatsızlığa kapıldığını anladı. Babasının nasıl suçluluk hissettiğini gördü. Ve bu durumun ne kadar rahatsızlık hissettirdiği ortaya çıktı. Bunun gibi aslında hayatımızda neden hep borçluyuz? Neden hep sıkıntıdayız? Neden hep belli şeyleri yaşıyoruz? Onların hepsini dışarıdan görebiliyorsunuz, anlayabiliyorsunuz ve bunlarla ilgili bazen çözümler hemen, bazen zaman içinde gelmeye başlıyor. Deneyimlenmesi gereken, son derece ilginç ve o kadar da gerçek, aslında bilimsel ve güçlü bir yöntem. Kültürden aktarımlar, anne babadan aktarımlar, çevreden aktarımlar, soy ağacından aktarımlar ve hatta geçmiş hayattan aktarımlar var. Yani biz baktığımızda biz bize aktarımlardan oluşmuş olan o bilinçaltı dediğimiz yerde milyonlarca programların, binlerce, yüzlerce programın döndüğü bir sarmaldan oluşuyoruz. Biz hayatımızı bilinçli yönettiğimizi zannederken bence %5'i geçmiyor. Çoğu zaman kültürün etkisiyle, yetiştirilme tarzımızın etkisiyle veya başka toplumlardaki yaşadıysak eğer, oradaki aktarımlarla, hatta televizyonda izlediğimiz programlarla, hatta okuduğumuz kitaplarla, arkadaşlık yaptığımız kişilerin etkisiyle bile üzerimize aktarımları alıyoruz. Ve bütün bunları bir şekilde bizi aslında bilinç altında hipnoz ederek, ikna ederek belli programlar oluşturuyoruz. Ve farkında olmadan otomatiğe bağlıyoruz. Bu otomatiğe bağlama kısmında şöyle anlatabilirim. Örneğin her gün işe gidiyorsanız, belli bir yoldan işe gidiyorsanız, bir gün işe değil de başka bir ziyarete veya başka bir şeye gidecekken birdenbire o işe gittiğiniz yoldan gittiğinizi fark ediyor olabilirsiniz. Eminim çok araba kullananlar hep yaşıyordur. Peki ne oldu? İşte burada otomatik düşünce kalıpları diyoruz. Bir şey belli bir süre tekrarlandığında otomatik düşünce kalıbı haline geliyor. Ve o kişinin hayatında artık arka planda ona düşünmesine gerek kalmadan, planlamadan tembel bir yapıya sahip olduğumuz için otomatik bir şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Yani alışkanlık oluyor. Çoğu zaman hayatımızın çoğu alışkanlıklardan oluşuyor. Anne baba nasıl tepki veriyor? Ne kadar sabrı var? Bize aktarılan enerjilerde hayatımızı, davranışlar nasıl yönlendirdi? Çoğumuz bunların yansımasını görüyoruz. Çoğu zaman ilginç şeylerden bir tanesi, örneğin alkol sorunuyla ilgili bir danışan geliyor ve alkol sorunundan kurtulmak istediğini söylüyor. Ve aslında bunun nereden geldiğini bilmediğini soruyor. Ve çoğu zaman %90'ında annede babada alkol sorunu var mı dediğimde cevap evet. Babasının böyle bir şey yaptığından nefret etmesine rağmen bir bakıyorsunuz ki o da hayatında alkol kullanmış. Veya babasının kumar oynaması veya eşini aldatması, annesini aldatması onu çok öfkelendirmiş. Ama bir bakıyorsunuz ki o da hayatında aynı şeyleri yapmış. Bunu bilinçli olarak yapmamış. Bunu öğrendiği kalıpları otomatik düşünce kalıplarıyla benimsediği için yapıyor. Aile dizimi bunları görmenizi, bunları algılamanızı ve bazen de spesifik olarak geçmiş yaşam çalışmaları veya benim yaptığım anda olma çalışmalarıyla destekleyerek çözmenize olanak veriyor. Böylece kendinizi dönüştürdükçe
daha rahat, daha konforlu bir yaşam yaşayabiliyorsunuz.